Evet, uzun yoldayız arkadaşlar. İstanbul'a geri dönüyoruz. Buranın hız sınırı 140. Biz 130'a getirdik hız sabitleyiciyi. Ve çok sevdiğim bir özellik. Yani çok eskiden beri varmış zaten bu. Ama biz tabii ilk defa kullandığımız için. Siz 130 ile giderken önünüzdeki araç 120 ile gidiyorsa sizi zaten bu yüzlere kadar düşürüyor arkadaşlar. Bir kere onu sabitlemeniz yeterli. Önünüzdeki araç hızlanırsa siz de hızlanıyorsunuz. Hiçbir şekilde gaza basmadan. Sadece direksiyonu tutarak arkadaşlar. Normal modda sürüyoruz. Uzun yolculuk olduğu için. Yakıt tüketimimiz şu ana kadar 5.6 litre. Toplamda bir hayli yol gittik. Bakayım şöyle şuradan. 238 kilometre olmuş toplamda. Ne kadar yaktığımızı daha sonra hesaplayacağız. Dönüş yolculuğu için 52 kilometre olmuş. Şimdi sola geçip rest tuşuyla tabi sinyal vererek sola geçeceğiz arkadaşlar. Şu cam biraz açık mı kalmış? Yok, tamam. Şimdi sinyal veriyorum ki direksiyon tepki vermesin sola geçmek için. Şimdi rest tuşuna basılı tutarak şu şeyi bir ayarlayayım. Evet. Rest tuşuna basılı tutarak 130'u 135'e getiriyorum. Basılı tuttum. Tabii şu şeylerin yanından geçerken, kamyonların yanından geçerken aman dikkatli olun arkadaşlar. 135'e getirdim. Şu an 130'da sürüyor. Neden? Çünkü önümüzde bir araç var ve ben takip mesafesini 4 dişe getirdim. Ondan dolayı mesafeyi, hız oranını koruyor. 120'de gidiyor. O araç, öndeki araç hızlanırsa biz de hızlanacağız. 140. Şöyle o zaman bir kere daha sola geçeyim. Evet, haliyle 133 oldu hızımız. 134 sınırında. Bir de 140 yapalım. Basılı tutuyorum. Ay, yanlış tuşa bastım. Yapamadım sanırım. Yanlış tuşa. Chance'la basınca cancel yani haliyle şey yaptı. Yeniden yapalım. Durduracağım. Evet, baştan başlayacağız. Tabii trafiğin seyri değişti. Beşer beşer atlayalım. 110'a getirelim. %15 yaptım. Basılı tuttum. 120 yaptım. Biraz motor haliyle biraz ses geldi. Ama hafif eğimli bir yol. 130 yaptım. Sola geçiyorum. Buranın hala 140 135 yaptım. Şöyle göstereyim. Takip mesafesi dişlisi en üstte. Ve 140 yaptım. Önüm boş. Hız sınırı 140 zaten. Benimkisini 139'da götürüyor. Arkadan araç sıkıştırırsa tabii sağ taraftan, sağ şeride geçip yol veririm. Ama öyle bir durum söz konusu değil şu anda. Tabii ki hız kurallarına uyarak 140'ı geçmiyorum arkadaşlar. Ve tam 140'da gördüğünüz gibi hız sabitleme, şerit kontrolü, her şey açık arkadaşlar cruise kontrolde. Adaptif hız sabitleyici, adaptif seyir modu. 140'da gidiyoruz. Motor sesimiz bu şekilde ama tabii hafif bir eğim var yukarıya doğru.
Şöyle paneli yakından göstereyim. Önümüz boş. Yani dediğim gibi bu özellikle şehirler arası yolculukta oldukça işe yarayacak bir özellik arkadaşlar. Şehir içinde yani çok fazla lazım olmuyor. Eco modunu alıp yani dur kalk trafiğinde lazım oluyor. O da trafik yoğunluğunun olduğu zamanlarda çok iş görür. Ne kadar süremiz kalmış? 87 kilometre, 1.46 saat, 1 saat 46 dakika. Tabii İstanbul girişinde bir trafik yoğunluğu görünüyor. Bakın birisi telefonuyla oynayarak 140'ın da üzerinde gidiyor. Neyse, plakasını çekip de bilmem çekmek mi lazım ama ben çekmemeyi tercih ettim. Bu şekilde 140 son sınırdayız. Daha fazla da çıkmak istemiyorum. Gayet yeterli benim için bu hız. Ama işte şehirler arası yolculukta sanki 140'la değil de daha da düşük hızla gidiyormuşsunuz gibi oluyor. Bir tane çakarlı araç, 2 tane çakarlı araç geçiyor. Şu hızı görüyor musunuz çakarlı araçlardaki? Yani onlar neden bu kadar hız yapabiliyor? Onlara serbest mi bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum teknik olarak. Bilen varsa yorumlara yazsın. Yani belki 200 ile gidiyordur o. Evet. 140 ile Toyota Corolla Cross'un performansı bu şekilde arkadaşlar. Beni rahatsız eden bir ses yok. Şimdi şurada biraz dikkatli olalım. Şu araçları çok sevmiyorum. Bunlar aniden. Onun için sola geçeceğim. Önümdeki araç da 140'dan hızlı gidiyor. Demek ki biz 140'a sabitledik. O bizi geçiyor. Hatta şu an yanımdan bir araç geçecek. Ben yine sağa alayım. Sol şerit. 140'da giderken bile sol şerit tıkanıklığı yapmamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Durumumuz bu. Trafikteki. Klimayı biraz kapatayım. Evet. Gördüğünüz gibi ben 140'dayım. Ama araç 132'de gidiyor. Neden? Öndeki ile takip mesafesini korumak istediği için arkadaşlar. Öndeki hızlandıkça bizimki de hızlanacak. Bakın hemen bir gaza bastı kendince. Ben hiçbir şekilde gazla işim yok benim. Bakın tekrar 139 seviyelerine geldi araç. Viraj da alıyor. Bakın direksiyon dönüyor. Gerçekten uzun yolda büyük rahatlık. Cruise kontrol sistemi. Yani 140'ın da üstüne çıkmak istemiyorum. Bakın takip mesafemiz buradan belli. 4 dişli oldu.